abi bak şimdi yıllarca sana sen yapın böyle, sen biraz içe dönüksün dediler. Sen de buna saf gibi inandın. Aslında olay şu. Yani sen utangaç falan değilsin. Zaten utangaçlık diye bir karakter özelliği de yok. Sadece beynindeki o badem kadar amigdala var ya denilen parça. Yalandan alarm veriyor gibisinden düşünün. Yani sen sessiz veya ezik değilsin. Sadece zihinsel donanımın sana şu anda dümenden korku satıyor. Üniversite yıllarımda kampüste o kalabalık kantine giderken kalbim boğazıma atardı. Gerçek söylüyorum bak. Sırf tanıdık biri denk gelir de nasılsın der diye yolumu uzattığım günleri hatırlıyorum beyler. Hani ortama girersin, elini kolunu nereye koyacağını bilemezsin ya. Cebine soksan olmaz. Dışarıda bıraksan fazlalık gibi gelir sana. Şimdi bak kanka, olayın biraz aslına inelim. Biz yıllarca utangaçlık meselesini bir karakter bozukluğu ya da bir kişilik özelliği zannettik. Dediler ki sana bu adamlar doğuştan fırlama, alfa, girişken. Biz de böyle köşede saksı gibi oturmaya, sessiz kalmaya programlanmışız. Yemin ediyorum yıllarca ben de bu yalana inandım. Kendi kendime dedim ki ben böyleyim. Kendimi kabul etmeye çalıştım. Kenara çekildim. Ama işin rengi hiç de öyle değilmiş. Yani olayın senin ruhunla, karakterinle veya ne kadar ezik olduğuna zerre alakası yok. Olay tamamen beynindeki donanımın sana çektiği biyolojik operasyon beyler. Bak, kafamızın içinde evrimsel süreçten miras kalan amigdala diye bir badem büyüklüğünde bir parça var. Bu parça bizim ilkel alarm sistemimiz. 10 binlerce yıl önce savanda yaşarken bu amigdala çok işe yarıyordu. Çünkü çalı hışırdadığında aha aslan geliyor, kaç dememi sağlayan şey buydu. Ya da kabilede bir hata yaptığımda aman diyeyim, kabileden dışlanmayayım yoksa tek başıma kalırım, açlıktan ölürüm korkusunu sana pompalayan bu sistem yine buydu. Sorun şu ki kardeşim, aradan binlerce yıl geçti. Biz plazalara, kafelere, üniversite kampüslerine girdik ama hala o amigdala dediğimiz muhabbet yaşıyor. Sen o kalabalık kafeye adım attığında ya da bir toplantıda söz almak gerektiğinde amigdala etrafındaki insanlar, kabile üyelerine o anki gerginliği kabileden dışlanma ve ölme tehlikesi olarak algılıyor. Resmen beyninde sahte bir alarm yangını çalıyor gibisinden düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü fiziksel olarak vücudun savaşa veya kaçmaya hazırlanıyor. Ortada aslan falan yok. Köşedeki masada kahve içen 3 tane üniversite öğrencisi var. Ama beynin sana ölüm tehlikesi var, saklan diyor. İşte biz bu sahte alarmı utangaçlık zannediyoruz hacı. Zannediyoruz ki biz utangachız, çekingeniz. Yani zihinsel olarak aslında yazılımımız güncellenmemiş gibi de düşünebiliriz aslında. Peki bu yangın alarmı çaldığı zaman ne oluyor? Bunu biliyor musunuz? Bunu biraz açalım, size anlatayım. Beynin ön kısmında, alnımızın hemen arkasında yer alan prefrontal korteks dediğimiz bir mevzu var. O bölge var. Burası bizim mantık abidemiz. Analitik düşünen, olayları tartan, saçmalama oğlum alt tarafı ne haber diyeceksin. Burası bizim müdürümüz beyler. Ama amigdala o kadar güçlü bir sinyal çakıyor ki, korku o kadar baskın hale geliyor ki bu prefrontal korteks dediğimiz şarter hemen iniyor. Müdür hemen dükkanı kapatıp kaçıyor. Sen de o anda hemen mantıklı düşünemiyorsun. Sırf otobüste boş yer varken yanındaki adamdan pardon geçebilir miyim diye izin istemek için 40 dakika ayakta gitmeyi mantıklı buluyorsun. Çünkü mantık merkezin çevrim dışı, kapalı. Bir de bu işin psikoloji boyutu var. Sahne ışığı etkisi dediğimiz mevzu var. Onu biraz anlatayım size. Olay o kadar sinsi bir şey ki. Kafeye girdin yani. Zannediyorsun ki tavandaki bütün spot ışıkları senin üzerine çevrildi. Herkes senin o anki yürüyüşünü, üzerine giydiğin hafif kırışık tişörtü, saçının yağlı olmasını veya taranmamış olmasını, sallıyorum işte uydurdum kafamdan, veya ne kadar gergin olduğunu izliyor. Sana yemin ediyorum ki kimsenin umurunda bile değilsin. Gerçekten değilsin. Bu bir hakaret değil. İnanılmaz bir özgürleştirici bir gerçek. Yan masadaki oturan adam kredi kartı ekstresini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Öteki kız sevgilisinden gelen soğuk mesaja takılmış, onu düşünüyor. Ama senin beynin o kadar bencilce ki bir illüzyon yaratıyor. Herkes beni yargılıyor zannediyorsun. Zihin okuma mevzusu var. Bunu ben diğer videolarımda da söyledim. Bunu biraz daha anlatayım burada da, ilk defa izleyenler olacaktır. Mesela bir ortama giriyorsunuz. Hafifçe kaşlarını adam sana çatıyor. Sen de o anda faturayı kendine kesiyorsun. Benim tipimi beğenmedi, ezik mi göründüğümü zannetti, kıyafetim mi çok mu komik, bir şey mi var gibisinden düşünüyorsun. Belki de adamın o anda kalbi sıkıştı hafiften. Midesi ağrıdı. Yüzü ondan dolayı ekşidi. Bunu bilemezsin. Ama senin sosyal kaygın ve utangaçlık birbiriyle harmanlandığı için dünyadaki bütün olumsuzlukların merkezine kendini koyuyorsun. Kafanda yazıp çiziyorsun. Kafanda oynuyorsun bunu. Bu mevzuyu çok fazla açmayacağım. Yani zihin okumaya çalışmayın. Bunu pek çok kişi yapıyor. Yalandan zihin okuyorsunuz işte. Bir de şöyle birazcık mevzu var. Hatta birazcık üstüne gidelim. Telefonda birisini arıyorsun. Diyorsun ki acaba bu adamı rahatsız eder miyim? Ya beni istemezse, ya kötü konuşursa. Burada da bir zihin okuma mevzusu var. Ben bunu çok yaptım zamanında. Hatta telefonla birisiyle konuştuğum zaman artık direkt sorduğum soru şu: abi selamünaleyküm, aleykümselam, müsait miydin? Bu şekilde adamla konuşuyorum. Çünkü karşı tarafın rahatsız olabileceğini düşünüyorum veya çok kötü bir zamanda aradığımı düşünüyorum. Bu da zihin okuma mevzusuna giriyor işte. Çok fazla lafı uzatmayalım. Hani videonun başından beri söylediğim bir şey var ya, utangaçlık krizi. Bunda bir güvenlik duvarı dediğimiz mevzu var. Onu biraz size açayım. Bir ortama girdiğin zaman bu utangaçlık mevzusu dediğimiz bu alarm, amigdala falan mevzusu var ya. Bu olduğu zaman biz masada görünmez olmaya çalışıyoruz. Laf bize gelmesin, göz temasından kaçıyoruz. Telefonu çıkartıp inanılmaz bir şekilde Instagram'da geziniyoruz. Sanki çok önemli bir işimiz varmış gibi ya da Amerika'yı sanki yeniden keşfediyormuşuz gibi. Böyle yaparak aslında kendimizi koruyoruz. Beynimize aslında şu mesajı gönderiyoruz: amigdala sen haklısın. Burası gerçekten çok tehlikeli bir yer. Benim hayatta kalmam için telefona gömülmem, saklanmam lazım. Aslında orada korku merkezini besleyip büyütüyorsun. Farkında bile değilsin. Yani kendini bir hapishanenin içine koyuyorsun. Duvarlarını kendin örüyorsun gibi hayalinizde canlandırabilirsiniz. Biraz toparlamak gerekirse canım kardeşim, ben utangacım, benim kaderim bu falan filan, bu hikayelere geçin beyler. Nöroplastik diye bir bilimsel bir gerçek var. Bunu biraz açayım size. Beynin plastiği gibi, esnekliği gibi de düşünebilirsiniz bunu. Adı üstünde aslında. Beyin kendi kendini
yeniden oluşturabilir, yeniden kablolayabilir, yeniden değiştirebilir. Örnek vereyim hatta. Nasıl bir video oyunu oynuyorsun mesela? PlayStation aldın, video oyunu taktın. Oyunda sürekli ölüyorsun. Oynadıkça parmakların refleks kazanıyor. Ya da bir spor salonuna gidip ağırlık kaldırdıkça kasların yırtılıp daha güçlüsü yeniden inşa ediliyor. Sosyal kaslar ve beyinde korku merkezlerini aynı şekilde düşünebilirsiniz. Birebir aynıdır yani. Sen kendini küçük risksiz sosyal deneylere soktukça o korktuğun aslanın aslında bir sokak kedisi olduğunu beyninde kanıtladıkça nöral yollar da değişecek. Ben bu durumu yönetebilirim diye yeni otobanlar açılacak beyler. Yeni otobanlar inşa edilecek gibisinden de düşünebilirsiniz. İşte salladım, şu an aklıma geldi. Biraz örnek verelim. Markete gittiğinde parayı ödeyip kaçmak yerine sadece bir cümle fazladan kur. Kolay gelsin. Bugün bayağı yorgunsunuz galiba. Sadece bu kadar. Apartmanda komşunla karşılaştığın zaman iyi günlerde. Çok saçma geliyor değil mi? İyi günlerde. Şimdi orada ilk başta ne olacak? Ben size onu söyleyeyim. Amigdala diyecek ki sana, kardeşim sen ne yapıyorsun? Hayırdır, başımıza iş mi açacaksın? Bağıracak sana bas bas. Ama 3 saniye geçtikten sonra ne olacak biliyor musun? Ölmeyeceksin. Rezil falan da olmayacaksın. Beyin sana diyecek ki bak konuştum. Kabileden dışlanmadın. Ortada aslan falan da yok. Yani yaşanmış somut bir kanıtla geleceksin. En azından bunu bir deneyelim canım kardeşim. Ufak ufak dümenden kendimizi, sınırlarımızı hafifçe esneterek başlayalım. Kaybedecek neyimiz var Allah aşkına? Neyse abi, yine bayağı bir dertleştik, konuştuk. Bak senden ufak bir şey isteyeceğim. Şimdi sen muhtemelen bu videoyu izledikten sonra klasik alışkanlıkla sessizce sekmeyi kapatıp gideceksin. İçindeki o ses şimdi yorum falan yazarım. Bir şey der, dikkat çekerim diyecek. Yapma bunu hacı. Bu sefer amigdalayı, ilk golü burada at. İn aşağı, yorumlara bak. Utangaçlığın en çok sana ayak bağı olduğu, içinden ulan ne saçma davranıyorum dediğin anı yaz. Biz de okuyup yalnız değilmişiz ki be. Herkesin kafasında aynı mahkemeyi kuruyormuş. Birbirimizin o sahte kabuklarını kırmasında ufaktan bir omuz verelim. Abi de videoyu beğenirsen beğen. Yalandan da biz aileyiz, sizi çok seviyorum, çok değerlisiniz bilmem ne falan edebiyat yapmayacağım. Hani bu videonun daha çok insana gözükmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Diğer insanların da bu videodan faydalanmasını istiyorsanız. Çünkü bu videonun insanlara ben bir şeyler kattığını düşünüyorum. YouTube'daki o boktan videolara benzemiyor. Adam bir oyun videosu çekiyor, bir saat izliyorsun, adama hiçbir şey katmıyor. Hadi biz bir aileyiz, hadi görüşürüz.